Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Şurada bir tane nar ağacımız var. Onun hasadını yapacağız. Bir hafta önce bakmıştım ben. Böceklenmeye başlamış. Tabii ağızları açılmış. Onlarda hasar oluşmuş. Bir kısmı da sağlam. Ama birkaç gün daha kalsa tamamen çürüyecek. Bugün bunu paylaşacağım. Sağlamlarını ayıracağım kıymetli izleyenler. Sağlamlarını saklayacağız. Nar 5-6 aya kadar kalabilir. Yani eğer sağlamsa ama baya bir elden gitmiş. Geçen sene de sıkıntı yaşamıştık. Yine aynı sıkıntıyı görüyoruz. Tabii ben ara ara kontrol ediyorum kıymetli izleyenler. Tam olgunlaşmamıştı. Gene olgunlaşmamış ama böcekler yiyeceği için topluyorum. Bu ara kıymetli izleyenler ben hem narın hasatını yapalım hem de faydalarından bahsetmek istiyorum. Nar Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen 7 meyveden bir tanesi. Faydalı bir bitkimiz. Meyvemiz daha doğrusu. Bazı tıp doktorlarımız meyvelerin padişahı diye adlandırıyor. Evet, şöyle içini de ben göstereyim kıymetli izleyenler. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yani güzel. Bu tatlı bir nar değil. Ekşi tatlı arası. Hicaz narı diye almıştım. Tabi bilemiyorum. Yani bu Hicaz narı mı? Evet, şunlarda bir sıkıntı yok kıymetli izleyenler. Tabi Hicaz narı mı değil mi bilemiyorum. Ama güzel bir tadı var. Ne ekşi ne tatlı. Tabi sağlamlarını şöyle ayrılmamışlarını ayıracağım. Bir kısmını zaten çürümüşlerini atacağız. Belki sağlam yeri varsa alabiliriz. Evet, mesela şu böceklenmeye başlamış. Sağlam yeri varsa alırız. Yoksa gerçi bunu da ayrı kovaya koyayım. Evet. Sağlam yerini alır, kötü yerlerini atarız. Tabi tavuklar yemeye başlamış bu ara. Ne yapsın? Böcekler yiyor, tavuklar da yemek istemişler. Evet. Şunlar güzel kıymetli izleyenler. Kur'an'da dedik ismi zikredilen 7 meyveden birisi. Tabi Kur'an-ı Kerim'de mercimek de geçiyor. Bıldırcın eti, yani ismi zikredilen gıda değil de ben meyve olarak söylüyorum. Bir tanesi. Tabi başta kıymetli izleyenler antioksidan açısından narlar zengindir. Dolayısıyla bu yönüyle antioksidanlar serbest radikallerle savaşır. Yani vücudu serbest radikallere karşı koruyan bir meyvemiz nar. Evet, şunlar da şuna kısmen girmiş. Şu da ağzı açılmış ama sağlam kıymetli izleyenler. Evet. Yine kan basıncını düzenliyor nar. Cildi güzelleştirme etkisi var. Kolesterolü düşürüyor. Evet, damar sağlığına iyi geliyor nar. Kan şekerini düzenleme etkisi var. Yani şeker hastalarımız da kıymetli izleyenler bunlardan belli ölçüde yiyebilir. Evet, geçen sene hasar büyüktü ama bu sene inşallah çok şeyimiz yok. Yani
Bu sene tamamen elden gitmemiş. Bu sene sağlamı daha çok kıymetli izleyenler. Evet, dediğim gibi bir kısmından nar ekşisi yapacağız. Bir kısmını da yemek için ayıracağız. Tabii meyve suyu da yapılabilir. Faydalarına devam edelim. Kanser türlerine karşı vücudumuzu korur. Tabii bu mide kanseri, bağırsak kanseri, her türlü kanser türlerine karşı güzel bir meyve. Tam da mevsimi, yani bol bol da yenebilir imkanlarımızın ölçüsünde. Alınıp ucuzken muhafaza edilebilir. Yani dediğim gibi nar ağzı açılmamışsa 6 aya kadar kalabilir. Büyüklerimiz mesela şu darbe yemiş şöyle. Şu tarz, yani ağzı açılmamışlar. Bağlar asardı büyüklerimiz. Yani bir havalı bir yere alıp asabiliriz. Günde bir tane yiyebiliriz. Yani o şekilde muhafaza edilebilir. Yani şu an ucuzken nar alınabilir. Şu an tam mevsimi. Yani yeni yeni hasat edilmeye başladı narlar. Cildi güzelleştirici etkisi var. Genç kalmamızı sağlar nar. Cilt sağlığı açısından önemli. Yine sindirime faydalı bir gıdamız. Sindirim bozukluğu da yaşıyorsak yine dediğim gibi tam mevsimi narın. Nar tüketebiliriz günlük belli ölçüde. Ölçü olarak kıymetli izleyenler, her şeyin azı karar çoğu zarar. Yani aşırı tüketmemek lazım. Ölçümüzü koyabiliriz. Evet, şimdi tel örgünün diğer tarafına geçelim ve narlarımızı toplamaya devam edelim. Yine kıymetli izleyenler, nar sindirime de faydalı. İçerisi çekirdekleri var biliyorsunuz, yani posalı yiyecek gibi düşünebiliriz narı. Sindirime de faydalı, kabızlığa iyi geliyor. Yine demir eksikliği bulunanlar, kansızlık çekenler bol bol nar tüketebilir. Tabii meyvelerden azami istifade edebilmek için aç karnına yemek lazım meyveleri. Mesela bir öğün yapabiliriz, yani meyve öğünü yaparak mesela 2 kere yemek yiyorsak bir yemeklerden 3-4 saat sonra bir de meyve öğünü yapabiliriz. Yani bunu vişne düşünebilirsiniz, başka meyve. Tabii ki bugün konumuz nar. Narı da böyle öğün yaparak tüketebiliriz. Böcekler uçuşuyor şu anda. Burada da narların bir kısmı bayağı bir heba olmuş. Evet. Yani bu sene müthiş bir şey var. Bakınız kıymetli izleyenler. Haşerat var, böcek. Yani şu narı tamamen bitirmişler. Evet, tavuklar da doymuş, onlar da yemiyorlar. Yine şu da tamamen bitmiş kıymetli izleyenler. Evet, şunun bir tarafı sağlam duruyor. Geçen sene bu narımızı güzelce budamıştık. Bu sene gerçekten budamanın şeyini de gördük kıymetli izleyenler. Budamanın olumlu yönünü gördük. Hem incirlerimizde hem narlarımızda hem de zeytinlerimizde. Zeytinlerimiz çok güzel tuttu.
Ve kıymetli izleyenler, iri de yani zeytinle ilgili de video paylaşmıştım. Evet, iri oldu zeytinlerimiz. Yani budama önemli, güneş aldırma önemli ağaçlarımıza. Ben tabii ki bazı bitkilerin, meyvelerin şifalarını paylaşıyorum, şifa yönünü. Bunları tabii araştırıyorum birkaç kaynaktan. Mesela hastanelerin internet siteleri var. Oraya koymuşlar. Tabii birkaç kaynaktan bakıyorum. Dolayısıyla yani güvenilir kaynaklardan istifade ediyorum. Tabii siz de bakabilirsiniz. O yönüyle içiniz rahat olsun. Bunu da belirtme ihtiyacı hissettim. Hastalıklar çok. Meyvelerimiz çok hasta oldu. Yine 2 tane elma ağacımız vardı. Çok güzel budadık. Güzel de elması oldu. Ama hiçbirini yemedik. Hepsi yani hastalandı. Meyvelerimizi tabii ki hasata kadar ilaçlamak gerekiyor. Yoksa yani artık nasıl oldu bilemiyorum. Meyve yiyemeyeceğiz galiba. İlaçlama yapmazsak meyve olmayacak gibi gözüküyor. Nar ekşisi yapmayı düşünüyoruz kıymetli izleyenler. Nar ekşi, her şeyin hilesini yapıyorlar. Hileli ürün üretiyorlar. Biz de nar ekşimizi kendimiz yapmak istiyoruz. Bakınız şu da gitmiş. Nişasta koyuyorlarmış kıvam artırıcı özelliğinden dolayı bu nar ekşilerine. Onun için mümkün mertebe imkanlar ölçüsünde kendi yiyeceğimizi aslında kendimiz üretmekte fayda var. İmkanı olanlar yani tembellik etmemeli bence. Nar toplama işlemini bitirdik. Kısmen de ben faydalarını anlattım. Tabii dilimizin döndüğünce, dediğim gibi az önce de ifade ettim. Bunların bir kısmından nar ekşisi yapacağız, sos. Bir kısmını da yemek için ayıracağız. Bir paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.